Konumuz arz talep meselesi. Bizim istemeden de olsa işlediğimiz bazı dolaylı suçlardan biraz dikkat çekmek isteyeceğim sadece. Konu hakkında ahkam kesecek değilim. Sonuçta her şeyi tam olarak bilemeyebiliyoruz. Bazen bilmeden, bazen isteyerek ya da farkında olup da umursamadan yaptığımız hatalar var elbette. Ancak bizim arzımızın neticesinde oluşan bazı suçlar var maalesef ki. Bunlardan bir tanesi gıda endüstrisi. Bugüne kadar kaç kişi ya da kaçımız paketlenmiş gıdaların, etlerin ya da diğer ürünlerin öncesini merak edip araştırmışızdır. Mutlaka vardır araştıranlar, işte merak edenler, konuya hakim olanlar, hatta bu konuda uzman olanlar. Ancak büyük bir çoğunluğun bu konu hakkında hiçbir fikrinin olmadığını gözlemliyoruz. Bu aslında nereden kaynaklanıyor? Günümüzün hızlı yaşamından. Çünkü buna zamanımız yok. Hepimizin işi gücü var ve hazır bir şekilde yediğimiz dönerin geçmişini çok da açıkçası merak etmiyoruz. Çünkü buna çoğumuzun zamanı yok ya da mazeretlerimiz, bahanelerimiz var vesaire. Hiç fark etmez. Diğer taraftan şey de mümkün değil. Yani her öğünümüzü kendi elimizde yapalım, bir şey yapalım. Gönül ister ki bu öyle olsun. Çok daha harika olur. Hem sağlıklı bir beslenme için, sağlıklı bir hayat için bu harika olur. Ancak her zaman mümkün olmuyor. Yani ben burada kendimi de dahil ediyorum. Çünkü her zaman evde bir şeyler hazırlanamıyor ya da işte dışarıdayken eve uğrayamıyorsun. Dışarıda yemek zorunda kalıyorsun. Maalesef ki böyle şeyler günümüz şartlarının artık gereği olmuş durumda. Ama en azından bir neden geldiğini, yani daha doğrusu nereden geldiğini bu etlerin ya da diğer tükettiğimiz ürünlerin fikir sahibi olabilmek için bugün size bazı öneri ve tavsiyelerde bulunacağım. İlk başta önereceğim şey bir belgesel. Yabancı kaynaklı, evet, yani Türkiye'de böyle şeyler oluyor mudur? Tam hakim değilim ama yine de sorgulamak ve araştırmak lazım. Yani oluyor mu olmuyor mu? Bunun kararına bizler hepimiz araştırmalarımızın neticesinde varacağız. Ondan kaynaklı ilk başta bu belgeseli hepinizin izlemenizi öneriyorum. Gıda Anonim Şirketi. Türkçe çevrimi bu. Yabancı bir belgesel. Zaten orijinal adı da Food Inc. diye okunuyor sanırsam. Bu belgeseli Google'da falan, daha doğrusu YouTube'da bulabilirsiniz. Ben oradan izlemiştim. Hem altyazısı var hem Türkçe dublajı var tercih edenler için. Hemen bir altında bizim ülkemize aslında burada da gireceğiz. Elif Güngör Reis'in TED konuşmasında zaten detaylarıyla anlatıyor Elif Güngör Reis. Kendi bu yapmış olduğu gıda koruyucu doğal yöntemlerle yumurta kabuğundan kendisi geliştirmiş, yapmış bir şekilde, öyle söyleyeyim. Ben özet geçeyim. Onun videosunu mutlaka izleyin, TED konuşmasını. Orada o kendisi detaylı bir şekilde anlatıyor. Bunu yani Türk firmalarına götürüp dediği zaman işte hani kimyasal işte koruyuculara gerek yok. Bakın işte gıda koruyucular için ben doğal bir yöntem bulduğum gibi götürüp sunum yaptığında ona şu cümleyi kuruyorlar. Peki bu neden Almanya'nın ya da Çin'in aklına gelmedi de senin aklına geldi? Yani bu aşağılık kompleksi mi denir? Yani insanın kendisini aşağılaması, kendi toplumunu aşağılaması mı denir? Yoksa hani gerçekten mi merak etti ya da bilmiyorum, yani iyi niyetle mi sordu böyle bir soruyu? Yani insanı gerçekten şaşırtan bir durum. Ama böyle bir şey yaşamış Elif Güngör Reis ve TED konuşmasında bunu detaylarıyla anlatıyor. Mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. Mecburuz gıda koruyucular kullanmaya. Paketli ambalajlı ürünlerin hepsinde gıda koruyucu. Yani çünkü onların bir depolanma, bir stoklanma, bir dağıtım süresi var. Ve en azından o sürede gıda koruyucuya ihtiyaç duyuyor. Çünkü uzun işlemlerden geçiyor. Zaman alıyor bu işlemler. Hemen tüketmek de zaten mümkün de olmuyor. Bazen marketten alıyoruz, bir hafta sonra tüketiyoruz. Evde bile bir stoklama sürecimiz oluyor. Bu durumda mecburuz, doğru. Yani gıda koruyucu asla kullanmayalım gibi bir şey yani çok zor. Ancak bunun doğalını yapmışken biz hala kimyasal yöntemlere başvurmamız gerçekten enteresan. Elif Hanım'ın söylediği kadarıyla daha ucuz bir şekilde imal ediliyormuş. Yani sonuçta yumurta kabuğu kullanmadığımız, işte haşladıktan sonra yumurtayı içini tükettikten sonra kullanmadığımız yumurta kabuğunu çöpe atmak yerine bunu diyor çeşitli işlemlerden sonra gıda koruyucu haline getirebiliyoruz diyor ve çok daha ucuz, çok daha maliyetsiz, hem de bir geri dönüşüm süreci var. Böyle bir seçenek varken tam şu an sürece hakim değilim, ancak tutuldu mu tutulmadı mı ya da kullanılıyor mu kullanılmıyor mu bir araştırmakta fayda var. Yine arz talep konusunda diyeceğim. Tabi burada gıdadan biraz çıkacağız. Bu bir film. Kanlı Elmas adında. Mutlaka birçok kişi izlemiştir Kanlı Elmas'ı. Blood Diamond. Bu filmi de izlemenizi kesinlikle öneririm. Burada da Afrika'da yaşanan elmas için yapılan işte kaçakçılar, terör unsurları diyeyim. Sırf elmas için neler yaşanıyor. Tabii tarafsız değil. Öncelikle bunu söyleyeyim. Çünkü
pek öyle olduğunu düşünmüyorum ama Amerika, İngiltere biraz böyle nasıl söylenir? Kahramanmış gibi gösteriliyor. Tabii şu da işleniyor filmde. Hani gene Amerikan ve işte şeyler var. Hani bu şey kötülüğü yapanlar arasında o insanlara. Ancak işte sonra gene onların içinden bir grup insan kurtarıyor falan böyle. Yani bir komik bir kurgu var içerisinde. Ama bunu izleyen herkesin yani kendi akıl fikri ve mantığını kullandığı takdirde objektif bir karara varacağına eminim. O yüzden takdir sizlerin. Öyle midir, değil midir detaylarının hakkında ben bir şey söylemek istemiyorum. Bilinçli izlemekte fayda var. Ama genel olarak oradaki insanlara, siyahi diye nitelendirilen insanlara yapılan zulüm, eziyet bir nebze de olsa aktarılmış. O yüzden izlemenizi tavsiye ederim. Bunlar neden oluyor? Artan tüketim standartlarında firmalar bu talebe yetişebilmek için hem de tabii ki biraz daha kazanç elde edebilmek için ürünleri nasıl daha ucuza getirebilirizin yollarını arıyorlar. Bu gıdada da aynı şekilde. Zaten belgeselde de çok güzel değiniliyor. Elmas'ta da bu şekilde. Yani bugün takılan işte tek taş yüzükler, beş taş yüzükler falan filan işte her neyse çok fazla artmasından kaynaklı bu tabii bir talep oluşturuyor ve bu şirketler de doğal olarak para kazanmak için bunun daha nasıl ucuzdan temin ederiz? Bunun yollarını arıyorlar. Tabii yani yapmaları şart mı? Değil. Tabii ki suçlular. Ancak burada suçun tamamı onlara ait değil. Burada talep ederek suç bizde de var. Yani insan kendi içine bir dönüp bir sorması lazım. Yani hani acaba sorusunu yani ben bunu talep etmeseydim falan. Tabii konu bu kadar basit değil. Tabii ki insanın zevkleri var, şeyleri var ancak bir sormak lazım. Gerek var mı gerçekten böyle bir şeye? Ya da başka türlü. Yani bu şu filmi izledikten sonra bir insan soru işareti oluyor kafasında. Çünkü oradaki insanlar sırf daha ucuz böyle elmas ortaya çıksın diye neler çekiyor. Tabii oradaki devletin karışıklığı, devletin içerisindeki terör örgütleri falan işte onlar da var konuda. Filmi izleyince ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Ancak arz talep meselesi. Yani biz talep edersek onlar bir şekilde üretmenin yolunu bulacaklardır. Ama yani şöyle düşünsenize eğer dünyada hiç kimse yani süs için, farklı amaçlar için elmas kullanmak istemese ya da sadece ihtiyaç doğrultusunda üretiliyor olsa o zaman bu kadar gerçekten pahalı olur muydu ve bu kadar üretilmek için yani bu eziyetler yapılır mıydı? Her iki tarafı da savunmuyorum ya da karşı çıkmıyorum ama insanın kendine dönük bir eleştiri yapması gerekiyor. Gıdada da aynı şekilde. Gıdada da çok fazla bir ucuz et tüketimi isteğimiz var. Yani hazır ürünlerde, hamburgerde, dönerde ucuz olsun istiyoruz. Biz yani toplum olarak bunu istiyoruz. Ve bunu sağlayan firmalar da bunun ucuz nasıl yapılabilirini yanlış yollarda arıyor. Zaten Monsanto diye bir şirket var. Amerika'da bu şirket. Ve bu şirketi araştırmanızı tavsiye ediyorum. Şirketin yaptığı şeyler hakkında. Kendi web sitelerinde her şey Pollyanna gibi güllük gülistanlık. Ancak birazcık araştırma yaptığınızda işlerin o kadar da toz pembe olmadığını çok basit bir Google araştırmasıyla bile bulabiliyorsunuz. Öyle çok da işin uzmanı olmaya gerek yok. Zaten bu belgeselde de değiniliyor bu şirkete, Monsanto şirketine. Şu belgeseli izledikten sonra bu konuyu araştırmanızı tavsiye ederim. Zaten orada insanın bazı aklına soru işareti getirecek şeyler, konular geçiyor. Zaten bu şirketle bu belgeseli çekenler röportaj yapmak istiyorlar. Hani işte size bir söz hakkı tanıyalım işte sorularımızı cevaplayın falan gibisinden. Şirket kesinlikle röportajı kabul etmiyor. Zaten ben ondan sonra bir huylandım. Dedim yani neden böyle bir şey falan. Birazcık araştırma yapınca nedenini az çok anlayabiliyorsunuz. Bir diğer belgeselimiz yine Earthlings. Bunların hepsini açıklamalar kısmına yazarım. Daha kolay bulabilirsiniz. Bu da bir belgesel çeşidi. Diğer belgeselden hemen hemen paraleller diyebilirim. Ancak izlenmesi yine gerek olan bir belgesel. Orada daha çok hayvanlara nasıl kesim yapıldığı, ne şartlarda tutulduğu ya da depolandığı, canlıyken, cansızken. Görüntüler açık ve net. Yani öyle herhangi bir sansürleme, bulurlama falan o tarz bir şey yok. Yine bu belgeseli de YouTube'da çok kolay bir şekilde bulabilirsiniz. Ya da diğer web sitelerinde var yani. Hani ulaşılması öyle zor değil. Herhangi bir sansür falan yok. O yüzden 13 yaşın altındaki çocuklar için pek tavsiye etmem bu belgeseli. Ama onun üstündekiler yani mideniz hassas dahi olsa mutlaka izleyin. Çünkü neler oluyor bir arka planda bir görmekte fayda var. Bunun çözümü olarak böyle veganlığı savunanlar falan var böyle. Yani ben bunu da tam savunamam. Çünkü o da çok da doğru mu değil mi? Aslında insanın kendisine bilmesi gerekiyor öyle söyleyeyim. Hani kişisel olarak senin için veganlık çok iyidir.
Ama bir başkası için iyi olmayabilir. Çünkü hepimizin biyolojisi farklı. Yani ben hem sağlıkta da işin içinde olduğum için şimdi her insan için veganlık ya da diğer türlü devamlı et tüketimi tavsiye etmek, bunlar gerçekten riskli konular. Çünkü herkes için doğru aynı olmayabilir. Bir insanın ete ihtiyacı olduğu gibi öbür insanın bazı değerlerinde farklılıklar gösterdiği için, DNA'mız, genetiğimiz farklı olduğu için farklılıklar olabilir aramızda. O yüzden yani körü körüne bir görüşü savunmadan önce herkes ilk önce kendi vücudu hakkında bilgi sahibi olsun. Çünkü bazı insanlar var, veganlık onlara hiç iyi gelmiyor ve çeşitli hastalıklara sebep oluyor. Onlar vegan olarak beslendiğinde ya da vejeteryan olarak beslendiklerinde bilgisiz tartışmalar var. Böyle bazen denk geliyorum. Bir taraf körü körüne veganlığı savunuyor. Öbür taraf diyor ki ben diyor veganlı olarak yaşadım birkaç ay ya da birkaç yıl. Böyle böyle hastalıklarım oldu falan. Aslında iki tarafın da bu şekilde körü körüne savunmasını ben yanlış buluyorum. Çünkü savunan kısım kendisine uyguluyor ve çok sağlıklı olduğunu iddia ediyor. Doğru. Karşı çıkan kısım, daha doğrusu tam anlamıyla karşı çıkmıyor ama hani ben diyor denedim diyor. Vücudumda böyle böyle hastalıklar oldu diyor. O da doğru. Herkes aslında bir anlamda kendine göre haklı çünkü doğru yani. Ama birbirlerine böyle baskın gelmeye çalışıyorlar falan. Ya burada herkesin kendi ele alması gereken konu kendisi. Yani gerçekten insanın kendi vücudunu tanıması gerekiyor. Bunu da nasıl yapacağımızı diğer videolarımda ben anlattım. Sporla olsun, beslenmeyle olsun, sağlık kontrolleriyle olsun. Bu çok zor bir şey değil. İnsanın zaten yapması gereken bir şey. Herkes kendi vücudunu, kendi bedenini bilmesi gerekiyor. O yüzden bunları böyle körü körüne savunmanın mantığını ben anlayabilmiş değilim ve yapmamanızı da öneriyorum. En son olarak bir tane kitap önereceğim. Bu kitapta daha böyle işin detayına girmek isteyenler için yabancı bir kitap. Türkçe çevrimi Etobur, Otobur ikilemi şeklinde. Yabancı ismi de bu. Bu kitabı da daha böyle detaylı araştırma yapmak isteyenler için öneririm. Konuyu daha iyi ele almış bir kitap. Bu dizileri, filmleri, daha doğrusu film ve TED konuşmasını, belgeselleri izledikten sonra bu kitabı da eğer konu hakkında daha fazla merakınız olursa okumanızı tavsiye ederim. Söylemek istediğim şey şu: ucuz olanı değil, sağlıklı olanı talep et. Çünkü biz sağlıklı olanı talep ettiğimiz zaman bu firmalar, bu şirketler sonuçta bu işten para kazanmak istiyorlar ve halk neyi talep ederse onu yaparlar. Yani halk eğer ucuz olmasını istiyorsa onlar ucuz olması için elinden geleni yapar. Çünkü bu adamlar para kazanmak istiyor. Ama halk sağlıklı olanı talep ederlerse bu çok kolay değil, farkındayım. Ancak onlar sağlıklı olanı yapmak zorunda kalacaklar. Çünkü adamlar para kazanmak istiyorlar. Ve eğer insanlar ucuz olanı isterse onlar ucuz yapmanın yöntemini ararlar. İnsanlar sağlıklı olanı isterse onlar sağlıklı yapmanın yöntemini ararlar. Ve bu bizim arzımıza bağlı, talebimize bağlı. Eğer arz talep varsa onlar bunu gerçekleştirirler. Gerçekten ciddi anlamda. Ama bunun için yani böyle 3 kişi, 5 kişi ya da 1000 kişi, 10 bin kişi yetmez. Bunu milyonların, hatta devletlerin istiyor olması lazım. Herkesin bu şekilde yaşıyor olması lazım ki bu firmalar da ona göre kendilerine çeki düzen versinler ve sağlıklı olanı yapsınlar. Çünkü bu adamlar para kazanmak istiyor dediğim gibi. Ve onlar para nasıl kazanılırsa o şekilde yöntemlerini, yollarını çizerler. Ve tabii kendilerine en uygun olanı belirlerler. Ama halk ısrarla sağlıklı olanla diretirse bu adamlar onu da yapmak zorunda kalırlar. Konu hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Hepinizi araştırmaya davet ediyorum. Söyleyeceklerim bu kadar. Hepinize iyi günler dilerim.